Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. İyi olmaya çalışalım. Bugün Netflix kataloğuna yeni eklenen Şahmaran dizisini konuşacağız. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin başrolünde yer aldı. Öncelikle arkadaşlar, ilk sezonu beğendiniz mi? Bitmedi mi dizi? İlk sezon muydu sadece bu? İkinci sezon İkinci sezon çekilmiş. geliyormuş. Bence ikinci sezona girmesinler yani. İkinci sezona gerek var mı yani? Ya ikinci sezona bir çengel attılar mı tam bilmiyorum ama hani ilk sezonda o kadar az şey anlattılar ki 8 bölümde herhalde bu kadar az şey anlatılır. Ne anlattılar ilk sezonda? Abi ilk sezonda işte Şahmaran'ın alternatif bir hikayesini son bölümde anlattılar bu arada, 8 bölümlük bir dizide. Ne anladık? Nasıl bir hikaye abi? Valla işte ne anladığımız da çok meçhul aslında. Gizem türünde ama işte gizemini merak etmediğimiz bir senaryo gidişatı vardı yani. Ya böyle bir işe gerek var mıydı hakikaten? Yani kocaman Netflix yani Türkiye'de başka bir iş yapamayıp bu işe mi girişti? Yani? Şeyi ben çok anlamıyorum. Netflix neden ülkemizde fantastik işler yapmakla kendisini yükümlü buluyor? Tutmuyor da bu tarz işler. Yani Türk izleyicisini seveceği tarzda işler değil bunlar. Yani bunu diyecek kadar nitelikli ve nicelik anlamında da bir dizi görmedik. 3-5 tane bir şey gördük ve bunların hangileri doğru değerlendirme yapabileceğimiz nitelikteydi? Bu tartışılır. Dolayısıyla bu konuya nereden vardınız yani? Türk izleyicisi neden sevmiyor? Neden seviyor? Buna nasıl karar verdiniz? Mesela Game of Thrones dizisi çıktığında Türkiye'de deli gibi sevildi ve herkes bunu takip etti. Hani yabancı bir diziydi evet ama bu türdeydi ve herkes tarafından ilgiyle takip edildi. Bu nitelikte bir Türk dizisi olsa ve fantastik türünde olsa neden izleyiciler onu sevmesin mesela? Bir kere Türkiye'de Game of Thrones gibi bir senaryo yazabilecek herhangi bir senaristimiz yok. Kimse bu işi yazacak kadar yetenekli, bu işi yazacak kadar cesaretli değil. Donanımlı da değil. Game of Thrones'u çekebilecek bir yapımcı da Türkiye'de yok. Game of Thrones'taki oyuncular gibi bizim sektörümüzde o denli o rolleri kotarabilecek oyuncular da yok. Böyle bir senaryoda Türkiye'de zaten Game of Thrones gibi bir şeyin çıkması beklenemez. Ama Game of Thrones'un içinde %5'li gibi bir iş çıksa ona da razıyız. Bir de şöyle de bir şey var. Fantastik türleri bizim Türk izleyiciler seviyor da şuradan seviyor. Şimdi fantastik işleri sevme sebebimiz biraz da yabancı dizilere olan merakımızdan dolayı. Yabancı dizide gördüğümüz fantastik bir işi beğenebiliyoruz ama bunu Türk yaptığında eğreti duruyor. Ama işte Türk yabancının yaptığı kalitede yaptığını görmedik ki. Yani yapamıyoruz bunu ama. İşte ama Diyorum ya. yapmalı ki biz ondan sonra bu yargıya varmalıyız. Türk seyircisi bunu seviyor ya da sevmiyor. Şu an biz ancak şunu diyebiliriz. Türk seyircisi niteliksiz fantastik yapımları sevmiyor. Evet, ama bunu niteliklileri seviyor Doğru. sonuçta. Ama nitelikli bir Türk işi fantastik bir proje yapılır mı bilmiyorum. Hakan'la başladık Netflix'e. Sonra bir Atiye geldi. Atiye Sonra daha iyi bir bu arada. Atiye 3 sezon çekildi. İlk sezon daha iyi ama Şahmaran'dan. Kesinlikle Ate'nin ilk sezonu çok daha iyi. Ya Şahmaran Netflix'in en kötü işi olabilir bir ilk sezon gereği. O kadar mı diyorsunuz? O kadar. Hiç mi beğenmediniz ya? Gerek senaryosu, gerek dramaturjisi, genel çatışma atmosferi, gerek atmosferi, empati kuramıyorum hiçbir karakterle ve bana geçmiyor yani. O sıcaklık yok. Oyunculuklar da bence yani Serenay Sarıkaya hep aynı rol oynuyor. Abi yeter. Mira'yı oynuyor ya hala. Şey diye açıklama yapmış Oksijen gazetesinde bir muhabirle. Bu benim ilk yetişkin kadın oynadığım roldü uzun süreden beri demiş. Oynamamışsın ki. Oynamamışsın. Daha öncesinde şey mi? Liseli rolü mü oynuyordun? Ne oldu ki yani? Son bölümde sevişme sahnesi olunca mı yetişkin rolü oynuyorsun? Bilmiyorum bak Serenay gerçekten bazı yerlerde çok doğal oynamış. Yani hiçbir makyaj falan yok. Serenay zaten güzel bir kadın. Oyunculuğu da o kadar berbat denecek kadar kötü değil. Vasatın üstü. Yani ne bileyim Hande Erçel'le Demet Özdemir'le falan karşılaştırıldığında gayet üstün duruyor. Ama onların da üstüne fazla da çıkamayacak bir oyunculuğu var. Tamamen aurası nedeniyle oyuncu olmuş. Herhangi bir yeteneği olmayan, sesini kullanmayı dahi bilmeyen. Ama müzikali var hocam. O zaman müzikalden devam etsin. İlk bölümü açtım. Başladı ilk 10. dakikada falan işte bir kız şehre gelir klasiğiyle başlıyor. Trenden iniyor falan. Fakat şöyle bir şey fark ettim. 15. dakikada falan ben diziyi izlerken abi acaba ben 6. bölümü falan mı izliyorum hissi geldi bana. Öyle bir şey izledim ki ben sanki dizi 5. bölümde kalmış. Öyle başlamış gibi geldi. Doğru. Olayın geçmişe dair sanki izleyici bir şey biliyormuş da izlemişiz de sonradan başlatmışlar gibi. Konu evet masalsı bir konu. Güzel bir yere parmak basılmış. Mitolojiye dayanan bir konu. Ama bakıyorsun işin gerçekliği fantastik boyutuna kaydığı gibi görüntü matematiğinde de fantastiğe kaymış. İzlediğim şeyi anlayamıyorsam ben fantastik bir şeyden zevk alamam. Diyaloglar çok yetersiz, çok böyle... Konuşmuyor abi kimse. Yani... Sanat filmi babası var Davut karakteri. Hiç konuşmuyor. Serenay'la sonra ne ara yakın oluyorlar. Onun dedesi olacak yaşta mı? Ben ilk başlarda baba kız gibi zannettim. İlk gitti yani ilk bölümde gidiyor konuşuyor Davut'la. Aslında annesini anlatıyor ya orada. Sonra lan dedeymiş falan oldum. İlginç geldi. Dizi bir de şey gibi durmuyor mu? Böyle 70'ler 80'ler Amerika B tipi filmlerdeki gerilim filmlerinin Jordan Peele, T. West falan havasında. Ama Güney Amerika'da geçeni. Tabii tabii. Dizideki bence en güzel şey şu. Adana sıcağını ben çok hissettim. Evet Adana işi olduğu gerçekten hani ben de terledim izlerken. Kış ayında izlememize rağmen. Güzel bir mekan tasarımı olmuş. Gerek Silikon Vadisi gerek Adana. Ya şöyle dizinin bence sanat
sanat tasarımı ve görüntü dili başarılıydı. Daha hatta art house'a kayıyordu bazı kısımları ama hani hikaye bunu çok desteklemediği için hikaye olmazsa dizi de yapamazsınız, film de yapamazsınız. Bu bir gerçek. Abi Netflix'te de Zeki Demirkubuz'un, Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini izlemek için ben Netflix'e para vermiyorum yani. Madem art house bir iş yapmaya çalışacaksın. Netflix zaten Türkiye'de beklenen patlamayı, ivmeyi de bir türlü gerçekleştiremedi. Bakıyorsun en iyi işi, ki Türk televizyonlarının da gerek dijital gerek geleneksel televizyon düşündüğümüzde ilk 5'e sokulabilecek bir işi Bir Başkadır. Tamam, Bir Başkadır da art house bir iş günün sonunda. Ama o çekilerek götürülmüş. Duygu veriliyor. Şimdi Netflix'in diğer işlerine bakıyorsun, yok yani. İzleyiciye geçmiyor. Şu an herhangi bir izleyici olarak Netflix Türkiye'de izleyip de çok beğendiğim dediğiniz Bir Başkadır'dan başka dizi var mı? Genellikle yoktur. Somut olarak ele tutulur tek kişi Bir Başkadır. Doğru. Bir de Hakan Muhafız var. Oldukça nitelikli bir işti. İlk sezonu. Özellikle yumruk vurma sahne. Bu arada Hakan Muhafız mı, Şahmaran mı? Hakan Muhafız Hakan kesinlikle. Muhafız. Kesinlikle Hakan Muhafız. Ya o kadar. İkisi de kötü iş ama Hakan Muhafız Şahmaran'dan daha iyi bir iş diyebilirim net bir şekilde. Abi Şahmaran şöyle çok güzel bir mitolojik hikayeyi Twilight'le birleştirmeye çalışmışsın. Görsel efektlerini de bayağı benzetmişsin. Addams Family'ye benzer. Zaten bunun diyaloğu var. Addams Family izliyor şey. Yakınından bile geçmiyor diye söyleyebilirim açıkçası. Marlar var, bir de insanlar var. Şimdi biz bu Marlar ırkının aralarında ikiye bölündüğünü görüyoruz. Birisi daha çok aslında ana hikayeye bağlı kalmaya çalışıyor. Diğeri ise kehaneti kırmak istiyor. Mert Ramazan'ın oynadığı karakter falan. Şimdi buradaki çatışmanın neden ortaya çıktığını biz sezon finalinde bile anlayamıyoruz. Neden bu ikisi kapışıyor? Nedir bu olay? Biz niye bunu ikinci sezona bıraktık? Bence şu an yaptığın yorum bile çok derin bir yorum bu dizi için. Bence hiç bu kadar... Pınar Bulut bu kadar düşünmüyordur değil mi hocam? Şimdi senaristlerin bir türü vardır arkadaşlar. Lütfen kıymetli profesyonel senaristlerimiz. Bakın, her senaristin bir türü vardır. İyi yazdığınız türler vardır. İyi yazmadığınız türler vardır. Bir de hiç yazamadığınız türler vardır. Şimdi Türk senaristler fantastik türünde bir şey yazamıyorlar. Böyle bir gerçek var. Yazamıyorsan yazma. Dram mı iyi yazıyorsun? Dram yaz. Komedi mi yazıyorsun? Komedi yaz. Ama talep bu Netflix'ten. Al böyle yaz, bu kadar para. Olmaz. Piyasa bunu gerektiriyorsa bile yazmayın abi. Hocam ama şimdi sen bunu diyorsun da o zaman biz sürekli geçen bölümlerde o gömdüğünüz 40 dakika birbirine bakan karakterlerin yer aldığı diziler mi izleyelim sürekli? Bir inovasyon gerekmez mi? Yani her devrim kanlı olur hocam. Kötü diziler olacak ki bunlar yerine iyi yeni dizilere bıraksın, öyle değil mi? O konuda haklısın ama her yazarın iyi yazdığı türler vardır. Ben diyorum ki yazın, tabii ki yenilik iyidir. Ya ben de bir yazarım ve ben de farklı türler denemeyi seviyorum. Ama boyumuzun ölçüsünü, o haddimizi bilelim yani. Sen dramı iyi yazıyorsan dramı yaz. Romantik komediyi yazıyorsan romantik komediyi yaz. Yani yazamadığın türe cesaret etme. Çünkü böyle niteliksiz işler çıkıyor. Fantastik bilim kurgu tarzı bir iş yapılıyorsa Türkiye'de, birincisi sadece o türü yazan bir yazara ihtiyacımız var. Yani o türü iyi yazan. Türkiye'de fantastik ve bilim kurgu çok taze, çok yeni, çok sıcak. O yüzden bu türün henüz bir yazarı, bu türün henüz bir yönetmeni yok. Yani Umur Turagay herhalde fantastik iş çekemez abi yani. Çekememiş de zaten. Çok iyi bir yönetmen ama bu türlerin bir yazarı yönetmeni vardır. Şu an öyle bir yazar yönetmen bizde yok. Yani sözün özü, siz şimdi Şahmaran'ı öneriyor musunuz? İnsanlar izlesin mi? Yani boş zamanımda açıp izlediğim bir dizi oldu. Boş zamanımı boşa harcadığım dizi Evet, oldu vakit benim. kaybı oldu yani hakikaten. İkinci sezonu merakla beklediğinizi görüyorum ben. Sıfır. Yani sıfır. İkinci sezonu ben yani meraktan ölüyorum. Bence Adana'ya oyuncular da kebap yemeye ve muzlu süt içmeye gitmişler gibi bir... Mert Ramazan zaten yiyordu. Hocam sen dedin ya bu diziyi hani izleyelim mi? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer gizem türünde burada karakterin dövmesini bu tarz bir bileklikle saklayıp sonra açtığımızda bakın ben de Marlardanım deyip karaktere böyle 8 bölüm anlatmayıp full diyalogla anlatacaksan bütün gizemi, evet izleyebilirsin. Bu tarz bir şey seni tatmin ediyorsa. Vakit kaybı mıdır? İşte vakit kaybı olduğunu böyle anlatmak istedim. O yüzden vakit kaybıdır diyorum. Şahmaran'ı izleyecekseniz Netflix'in masa üstünde izlediğinizde ya da telefonda izlediğinizde 1.5x'e alma özelliği de var. Yavaş bence. 2 daha iyi. 2x de olabilir. Zaten diyalog yok ya. Sıkıntı olmuyor. Genel olarak dizinin genel konusu itibariyle, senaryosu, gidişatı itibariyle olumlu tek bir tarafı yok. Olumlu olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Sadece ışık ve ambiyans güzel kurulmuş. Ama hiçbir izleyici de bak ışık da güzel kurulmuş, ambiyans güzelmiş falan. Kimse ona bakmaz. Yönetmen de şuradan çekim açısı almış falan. Ya şimdi açı plan bunları hangi izleyici biliyor yani? Dizide Film çok da okuru önemli olmak değil. lazım. Tabii ki. Hiçbir önemi yok. Peki siz Türk sinemasının ve Türk dizi sektörünün geleceğinde bilim kurgu ya da fantastik türlerde başarılı bir iş yapılabileceğine inanıyor musunuz bundan 5 yıl 10 yıl sonra? Mutlaka yapılacaktır. Ama burada yapımcıların biraz cebinden harcaması gerekiyor. Başta da dediğim gibi Game of Thrones gibi yapımlar Türkiye'de yapılabilir mi? Evet. Ama bunun %5'i %10'u yapılabilir. Buna da razıyız zaten. Ama keşke Game of Thrones gibi bir iş yazacak yazarımız, bu işe cesaret edebilecek bir yapımcımız olsa. 5-10 sene sonra olur mu? Umuyorum olur.
İzlemek isteriz ama şu anki perspektifte pek ihtimal vermiyorum. Biz fantastik işleri yapamıyoruz. Onun yerine çok güzel dram, romantik komedi ve normal komedi yapabiliyoruz. Bu işleri yapıp satalım. Şahmaran'a puanım 10 üzerinden 1. Ben de 10 üzerinden 4 veriyorum. Çünkü oyuncularını sevdiğim için ve sanat yönetimiyle görüntü dilini beğendiğim için diyebilirim. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.